Merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl iyi bir tez ya da makale konusu belirleyebileceğimizi ve bunun için yapay zekadan nasıl destek alabileceğimizi göreceğiz. Tabii ki etik çerçevede. Tez veya makale konusu belirleme süreci araştırmanın en kritik aşamasıdır. Çünkü yanlış bir problem seçimi çalışmanın yayınlanabilirliğini veya savunma başarısını imkansız kılabilir. Bu süreçte yapılması gerekenleri adım adım görelim. Öncelikle benim tavsiyem kendi hayat tecrübelerinizden yola çıkmaktır. En etkili araştırma problemleri hayatın içinden çıkan sorunlardır. Bir öğretmenin sınıfta gözlemlediği bir sorun, bir mühendisin yaşadığı teknik bir aksaklık veya bir psikoloğun danışanlarıyla yürüttüğü süreçteki gözlemleri en değerli problem kaynaklarıdır. O nedenle iyi bir tez ya da makale konusu bulmak için uyanık olun. Çevrenizi gözlemleyin. Hangi durumlar sizi rahatsız ediyor? Hangi konularda sorunlar yaşıyorsunuz? Çevrenizdeki insanlar ne tür sorunlar yaşıyor? Kendinizi bir problem avcısı olarak konumlandırın ve çevrenize o gözle bakın. Kendi hikayenizle, bu aileniz, çevreniz veya geçmişiniz olabilir. Bu hikayenizle örtüşen bir konu üzerinde çalışmak tezinizin öne çıkmasını sağlar ve çalışırken zevk alırsınız. Zihninizde sürekli dönen, sizi rahatsız eden veya merakınızı kurcalayan bir problem hissediyorsanız bu doğru bir konudur. Peki diyebilirsiniz ki şimdi hocam ben böyle bir konuyu bulamadım. Aradım, taradım, etrafıma baktım, anneme, babama, kardeşlerime, yeğenlerime, öğrencilerime, iş arkadaşlarıma ama böyle bir konuyu bulamadım. O zaman ikinci aşamada benzer çalışmaların öneriler kısmına müracaat ediyoruz. Makaleler ve tezlerin son kısmında yer alan gelecek araştırmalar için öneriler bölümü mevcut yazarın şu konunun da çalışılması gerekir diyerek size attığı bir pastır. Bu bölümleri okumak literatürdeki gerçek boşlukları ve hali hazırda verisi toplanmış çalışmaların eksik yönlerini tespit etmenizi sağlar. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Bu ele aldığınız çalışma, makale ya da tez ne zaman yazıldı? Eğer 5 sene önce, 10 sene önce yapılmış olan bir çalışmanın öneriler bölümünü okuyorsanız bu çalışma zaten hali hazırda yapılmış olabilir. Yani aradan geçen o 5 senede başka araştırmacılar bu öneriyi dikkate alıp o çalışmayı yapmış olabilirler. O yüzden mutlaka hemen heyecana kapılmayın. Güzel bir konu bulmuş olabilirsiniz. Onu literatürden arayın. Yapılmadıysa evet güzel bir konu buldunuz. Yapıldıysa başka konulara bakacağız. Peki hocam yine bulamadık. Önerileri de okuduk yine olmadı. O zaman 3. aşamaya geçiyoruz. 3. aşamada kendimiz literatürü detaylı bir şekilde tarıyoruz ve eksik kısımları, eksik konuları tespit ediyoruz. Kapsamlı bir literatür taraması neyin çalışılıp neyin çalışılmadığını görmenizi sağlar. Boşlukları bulun. Yetersiz çalışılmış bir nüfus grubu, eksik bir değişken veya mevcut teorilerin açıklayamadığı bir durum literatürdeki en yaygın boşluklardır. Örneğin bir öğretim yönteminin etkisi ortaokullar düzeyinde çalışılmış ama ilkokul düzeyinde çalışılmamış olabilir. Ya da bir konuda sadece nicel araştırmalar yapılmış ama hiç nitel araştırma yapılmamış olabilir. Bu eksiklerden yola çıkarak bir tez konusu bulabilirsiniz. Kendi alanımızdan istifade edemedik. Hocam literatürü aradık, taradık, eksik bulamadık. O zaman farklı disiplinlerden faydalanabiliriz. Mesela bir alanda geliştirilmiş olan bir teoriyi başka bir alana uygulayarak özgün ve kaliteli bir makale konusu üretebilirsiniz. Mesela sosyolojideki temas hipotezini çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki etkisine uygulayarak güzel bir eğitim tezi ya da eğitimle ilgili bir makale oluşturabilirsiniz. Sadece kendi alanınızdan değil, başka alanlardan da yola çıkarak konu bulabilirsiniz. O nedenle kendi alanınızdaki literatür taraması işe yaramadıysa başka alanlara da bakın. Bu şekilde
interdisipliner bir çalışma konusu da bulabilirsiniz. Peki hocam yine olmadı. Aradık, taradık farklı alanlar ama hiçbir şekilde bir tez konusu, makale konusu bulamadık. O zaman yapay zekadan destek alınabilir etik çerçevede. Peki nasıl yapacağız? Notebook-LM gibi araçlara kaynakları yükleyerek alan haritalaması yapabilir. Son yıllarda en çok çalışılan kategorileri listeleyebilirsiniz. Notebook-LM'e ilgili tüm makale ve tezleri yükleyin. Bulduğunuz, literatür taramasında bulduğunuz tüm çalışmaları yükleyin. Sonra Notebook-LM'e promptlar vererek literatürü detaylı bir şekilde görmeye çalışın. En çok çalışmanın hangi konuda yapıldığını, en çok hangi yöntemlerin kullanıldığını, hangi yöntemlerin hiç kullanılmadığını, literatürdeki boşlukları vesaire sorarak alanı daha iyi tanıyabilir ve uygun bir konu bulabilirsiniz. Yapay zeka, dağınık durumdaki fikirlerinizi toplamanıza, eksik kalan hususları tespit etmenize ve konu taslakları oluşturmanıza yardımcı olan genişletilmiş bir arama motoru gibi kullanılabilir. Yapay zeka ile beyin fırtınası da yapabilirsiniz. Mesela yapay zekadan ilginç hipotezler üretmesini veya çalışmanız için dikkat çekici başlıklar göstermesini, başlıklar bulmasını isteyebilirsiniz. Ama yapay zekanın halüsinasyon yani uydurma riskine karşı önerdiği kaynakları mutlaka gerçek veri tabanlarından doğrulamalısınız. Burada benim size önerim Notebook-LM kullanmanızdır. Çünkü Notebook-LM'de makaleleri, tezleri kendiniz yüklediğiniz için halüsinasyon riski epey düşük. Fakat diğer yapay zeka araçlarını kullanıyorsanız o zaman ciddi bir şekilde kontroller yapmanız gerekiyor. Tabii Notebook-LM yaptığı için kontrol etmeyeceğiz mi? Tabii ki edeceğiz. Hangi yapay zeka aracını kullanıyorsanız ne kadar güvenilir olduğu söyleniyorsa söylensin, mutlaka kaynak kontrolü yapmak zorundasınız. Peki hocam yapay zeka da derdimize derman olmadı. O zaman danışman hocamıza gitmenin zamanı gelmiş demektir. Belki de danışman hocanızın rehberliğinde bir konuyu bulabilirsiniz. Fakat şuna dikkat etmek gerekiyor. Danışmanın rolü size balık vermek değil, balık tutmayı öğretmektir. İdeal olan öğrencinin literatür taramasından sonra 3-5 tane olası konuyu bulması, danışman hocasına gitmesi ve eksilerini artılarını tartışarak konunun tespit edilmesidir. Yani burada esas olan kişi siz olmalısınız. Fakat bazen sıkıştığınız durumlarda danışman hocanızdan da böyle destek alabilirsiniz. Bazı durumlarda danışman hocalarımızın da kendi yürüttükleri büyük bir projenin bir parçasını öğrencilerine konu olarak verdiği durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu da makbuldür. Yani hoca zaten yöntemini belirlemiş, konunun kapsamını vesaire belirlemiş ve sizin için bu konunun uygun olduğunu düşünüyorsa bunu da alabilirsiniz. Ama esas olan o konuyu, kendinize göre olan bir konuyu sizin bulmanızdır. Bunu da unutmayalım. Peki bu seçtiğimiz konu hangi kriterlere uygun olmalı? Biraz da bunu konuşalım. FINER denilen bir kriter silsilesi var. Birincisi feasible, uygulanabilir, bütçeye uygun olması. İkincisi interesting, yani ilgi çekici olması. Üçüncüsü novel, yani yeni ve özgün olması. Dördüncüsü ethical, etik kurallara uygun olması ve relevant, alana katkı sağlayan olması gerekiyor. Yani seçtiğimiz tez ya da makalenin bu özellikleri taşıması gerekir. Şimdi bunları tek tek görelim. Birincisi feasible, uygulanabilir, bütçeye uygun olması. Konu ne kadar özgün olursa olsun, ne kadar iyi bir, ne kadar güzel bir konu olursa olsun, mevcut sürenizi aşacak bir konu seçmemelisiniz. Yüksek lisans yapıyorsanız 1 yıl, hadi ekleriyle beraber 2 yıl bir tez süreniz var. İşte o süreyi aşmayacak bir konu belirlemeniz gerekiyor. Doktora yapıyorsunuz ama 10 yılda araştırılacak bir konu seçtiyseniz o da doktoranızın hiçbir zaman bitmeyeceği anlamına gelir. O yüzden öncelikle süre bakımından o zaman içerisinde yapılabilecek
bir konuyu belirlememiz gerekiyor. İkinci husus, bütçemize uygun olması. Seçtiğimiz konunun bizim kendi şahsi bütçemize uygun olması gerekir. Bazı konular vardır ki belki çok yüksek miktarlarda nakit gerektirir, teçhizat gerektirir, emek gerektirir. Şimdi böyle bir durumda iki seçeneğimiz var. Ya TÜBİTAK gibi kurumlardan bütçe desteği alacağız ya da o konuyu değiştireceğiz. İlk kuralımız çok önemli. Uygulanabilir ve bütçeye uygun olması gerekir. İkinci özelliğimiz interesting, yani ilgi çekici olması. Konunuz kimsenin ilgi duymayacağı, hiçbir kurum ve insanı ilgilendirmeyen, gündem dışı bir konu olmasın. Mutlaka bir insanın, bir kurumun işine yarasın. Hiç kimsenin faydalanmayacağı, hiç kimsenin ilgi duymayacağı ilgisiz bir konuyu asla seçmeyin. Üçüncü özelliğimiz novel, yani yeni ve özgün olması. Alanda zaten yeterince çalışılmış bir konuyu yeniden çalışmayın. Özgün bir konu bulun. Farklı bir konu olsun, bilim duvarında bir yer işgal etsin. Dördüncüsü ethical, etik kurallara uygun. Veri toplama sürecinde etik ihlallerde bulunmak zorunda kalacağınız bir konuyu seçmeyin. Örneğin Milgram deneyi gibi katılımcılara psikolojik zarar verebilecek bir konuya asla girişmeyin. Zaten bu tür bir konu etik kurullardan geçmeyeceği için zaman kaybetmiş olursunuz ve boş yere başka bir konuya aramak zorunda kalırsınız. Relevant, alana katkı sağlayan. Bir yüksek lisans tezinde ya da makalede sizden devrim niteliğinde buluşlar beklenmez. Ama yine de mütevazı da olsa alana katkı sunacak, devasa bilim duvarına minik bir tuğla ekleyecek bir çalışma yapmalısınız. Bunu böyle düşünün. Büyük, devasa bir bilim duvarı var ve siz oraya minicik bir tuğla ekliyorsunuz veya minik bir harç katkısı yapıyorsunuz. Sizden sadece bu bekleniyor. O bütün duvarı inşa etmeniz beklenmiyor. Ve son olarak benim özellikle tavsiye ettiğim şey, mutlaka severek çalışacağınız, ilgi duyacağınız bir konu olsun. Araştırma süreci zorlu ve zaman alıcıdır. Bu nedenle kişisel yatırım hissetmediğiniz bir konu sizi yarı yolda bırakabilir. Lisansta en çok ilginizi çeken dersler veya sizi motive eden konular başlangıç noktanız olsun. Konuyla uzun süre haşır neşir olacağınız için ilginizin olması süreci kolaylaştıracaktır. Sevdiğiniz bir konuyu çalışırsanız uzun saatler boyunca araştırma yapmak, günlerce bir konu üzerinde düşünmek, saatlerce bilgisayar başında yazıp çizmek size yıpratıcı gelmez. Aksine öğrendikçe, derinleştikçe, ürettikçe zevk alırsınız. Bilim yolculuğunda yolunuz açık olsun.